Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Kreutzer Sonat konuşuyoruz ama Beethoven'ın Kreutzer Sonatı ile birlikte konuşuyoruz. İnternette her zaman Kreutzer Sonat olarak söyleniyor bu kitabın ismi. Benim Kreutzer Sonat olarak başından beri söylememin sebebi de bu eserin aslında Beethoven'a ait olması. Yani ismin de Beethoven'a ait olması ve bir özel isim olduğundan dolayı biz Kreutzer Sonat diyoruz. Tolstoy niye durup dururken Beethoven'ın bir sonatını seçiyor, bunu bir kitabının ismi yapıyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani o kadar fazla eser varken neden Beethoven'ın bu eserini seçiyor? Bu sorunun çok belirgin, net cevapları olduğu gibi belirgin olmayan arka plandaki cevapları da var. Onları konuşacağız. Kitap baştan sona bir tren yolculuğunda geçiyor. O tren yolculuğunu yaşayan birinci kişi ağzından dinliyoruz hikayeyi. O yolculukta insanlar arasında kadın erkek meseleleriyle ilgili bir tartışma olduğunu görüyoruz ilk sayfalarda. Şöyle bir yerden filizleniyor. İşte artık kadınlar boşanmak istiyor. Artık kadınlar kocalarına karşı koyabiliyorlar. Bir şeyleri istemedikleri zaman evlilikle ilgili bunu gayet dile getirebiliyorlar ve karşı koyabiliyorlar gibi bir yerden çıkıyor tartışma. Özellikle iki kişi arasında dönüyor gibi gösteriliyor bu sırada. Ve biz birinci kişiyi hala pasif görüyoruz. Yani birçok şey dinliyor. Evlilik nedir? Aşk nedir? Ya bütün kitap bunun üzerine kurulu zaten. Ben genelde kitapları şöyle okuyorum. Ne işlerse işlesin yazar kendinden bir parça koyuyor. Şimdi biz Tolstoy'un Sanat Nedir adlı kitabını okuduk ve oradaki birçok konudaki düşüncelerini özellikle sanat çerçevesinde ne olduğunu gördük. Dolayısıyla da burada Tolstoy'u arıyorum sürekli. Yani okurken hep böyle yaşadım. Acaba Tolstoy bu karakter mi? Acaba Tolstoy bu karakter mi yoksa bunların hepsi onun kafasında dönen tartışmalar mı diye. İlk etapta bu biraz daha pasif kalan ve tartışmalara olması gerektiği gibi girişler yapan, biraz da sert girişler yapan, ondan sonra tekrar çıkan kişinin Tolstoy olduğunu düşündüm. Ama sonrasında fikrim değişti. Ne oluyor? Bu tartışma böyle birazcık ilerliyor. O asıl başta kadınla kavga eden yaşlı adam trenden ya da vagondan bilmiyoruz eşyalarını alıp ayrılıyor. O ayrıldıktan sonra da bu tartışmayı onun yerine devralan bir adam var. Ve o adamın çok farklı şekillerde daha agresif olduğunu görüyoruz. Ve daha sonraki diyaloglarda bu adam kendini tanıtıyor. Kendisi Pozdneşev. Biz şimdiye kadar şundan habersiziz. Biz bütün kitap aslında Pozdneşev'in hayatından işte bir evlilik hikayesi dinleyeceğiz. Siz hala o trendesiniz. Ara ara hala konuşmaya giriyorsunuz. Ama orada bir Pozdneşev var ve bütün kitap boyunca asıl konuyu elinde tutan, gündemi de elinde tutan kişi Pozdneşev. Ve Pozdneşev diyor ki ya benim başımdan böyle bir evlilik geçti ve ben karımı öldürdüm. Ama sorun bakalım bana niye öldürdüm, neler yaşadım. Düşünüyorsunuz mesela acaba belirli bir süreç olmamış mıdır? İşte onu yargılayanlar olmamış mıdır? Ya bu konuyu belki de defalarca anlatmamış mıdır? Nasıl bu kadar coşkulu ve istekli bir şekilde bunu anlatmak istediğini başlarda anlayamıyorsunuz. Yani daha çok şey diye düşündüm ben. Bu adam bir şekilde ya karısını öldürmedi, yani kafada öldürdü, bilmiyorum, böyle bir çıkış yaptı. Daha felsefi bir yere bağlanacak bu. Ya da bu adamı kimse dinlemedi. Yani karını öldürdün, aferin diyenler oldu. Karını öldürdün, ne kadar ayıp diyenler oldu. Ama niye, neyi, ne için yaptığını, o süreçte ne yaşadığını kimse dinlemedi. O haklılık dışında bağımsız olarak bir şey söylüyorum. Adamın genel anlamda bunu nasıl bir motivasyonla yaptığı, nereden nereye vardığını kimse kale almamış doğru düzgün. Kimseye derdini anlatamamış. Öyle bir birikmişlikle bir anda herkese bu hikayesini anlatmaya başlıyor. Sürekli aralara bir takım fikirler koyuyor. O fikirler de enteresan geliyor insana çünkü bir anda anlatıyor sonra diyor ki işte bu aslında şöyledir, şu aslında böyledir gibi açıklama yapma isteği duyuyor. Bu kitabın bir de son sözü var. Son sözünde Tolstoy tabii yazmış o son sözü çünkü bu kitap yayınlandıktan sonra işte bir takım sansürlere maruz kalmış, yasaklanmış falan. Ve onun üzerine de herkes demiş ki Tolstoy'a ya bunu açıklayacak bir son söz yazmalısın. Kendisi de uzun uzun her konuya parmak basacak şekilde ve şu dille bakın bu bir, bu iki bayağı bir son söz yazmış. Bunu da size bırakacağım, sizin okumanızı isterim. Ama asıl mesele şu, Pozdneşev o kadar garip fikirlere sahip bir adam ki diyorsunuz ki Tolstoy
Eğer buysa bu çok kötü. Yani Tolstoy'a karşı bir tatsız bir duygular beslemeye başlıyorsun. Tolstoy bizi bir yere oturtmuş ve kendisi gördüğü bir takım şeyleri bir hikayenin içerisinde oturtarak bize anlatıyor. Biz de onu dinliyoruz. Ve ona karşı geldiğimiz yerlerde artık kendimizi tutamıyoruz. Yani artık kendinizi tutamadığınızda karakter resmen hikayeye dahil olup bir takım şeyler söylüyor. Bir reaksiyonlar veriyor mesela. Yani o birinci kişi aslında sizsiniz. Ve karşınızda oturan kişi evet Tolstoy ama bir hikayeye oturtulmuş bir Tolstoy. Ve orada şu tip sıkıntılar oluyor. Hikaye ile Tolstoy'un bazı düşündüğü şeyler biraz çelişiyor. Ve dolayısıyla Poznichev de şu duruma düşüyor. Bir şeyler söylüyor, fikirsel olarak söylediği şeylerle hayatta uyguladığı şeyler asla birbirini tutmuyor. Böyle bir tutarsızlık söz konusu. Belki de Tolstoy bu karakterde bunu da özellikle göstermek istemiş olabilir. Poznichev'in inanılmaz büyük kıskançlıkları var. Hem etraflarındaki bütün erkekleri yani doktoruna varana kadar kıskanıyor. Hem de kadını diyor ki bunun gözü açıldı diyor. Bu annelikten sonra diyor iyice bir kendine güvendi diyor. İşte doktor bir noktadan sonra diyor ki yani hani çocuk yapmasanız mı daha? Çünkü 4-5 tane falan çocukları oluyor ve kadın bir takım sağlık problemleri yaşıyor. İşte çocuk yapmasanız mı falan filan diyor. Ona biraz takılıyor böyle. Şey demiyor ben karıma iyi davranayım. Ona iyi bir hayat sunayım. Zaten çocuklarımın annesi. 4-5 tane çocuğumuz var yani. Bu kadın bana da iyi davranır o zaman. Beni de sever. Ailemiz için de emek verir. Öyle yok. Kadınla sürekli kavga ediyor. Gerçekten her şeyden kavga çıkarıyor. Kadın da belki bir noktada her şeyden kavga çıkarıyor ama ılımlı davranalım, bir barışalım, bir şey yapalım durumu asla yok. O evliliği sürdürmek için herhangi bir adım yok. Sadece resmi olarak evli kalmak çocuklar için iyi bir şey olacak diye düşündüğü için resmi olarak evli kalmaya devam ediyor. Ve diyor ki ben o adımı atmam. O sırada işte Poznichev Truhaçevski ile tanışıyor. Adam kemancı, iyi bir müzisyen. Eşi de azıcık piyano çalan biri. Evde de piyano var. İşte karısıyla tanıştırmaya karar veriyor. Tanıştırdığında onlar müzik konusunda bir ortak alan yakaladıkları için bayağı sohbet etmeye başlıyorlar. Eser konuşuyorlar, besteci konuşuyorlar falan filan. İşin sonunda adam diyor ki yani hani birlikte çalabiliriz istediğin zaman. Kadın da çok mutlu oluyor. Diyor ki olabilir falan. İşin sonunda Poznichev bu sırada inanılmaz büyük kıskançlıklar yaşasa da diyor ki ya bundan mı korkacağım? Gelsin. Eve gelsin. Çağırıyor. Adam geliyor kemanıyla. Evde biraz çalışmaya çalışıyorlar ama hani kadın o kadar profesyonel çalışmadığı için uzun süredir biraz sıkıntı yaşıyor. Tekniği o kadar iyi durumda değil yani. Sonra işte ufak tefek şeyler işte küçük parçalar, Mozart falan bir şeyler çalıyorlar ama adam inanılmaz iyi keman çalıyor Poznichev'in söylediğine göre. Diyor ki ya siz pazar günü de gelin. Bir böyle konser, ev konseri gibi bir şey yapalım. Ben tanıdıklarımı da çağırayım. Ne dersin? Bunlar da diyor ki ay ne güzel olur falan filan. Bunlar eser seçmeye çalışıyorlarmış pazar günü ve tabii çalışmaları da lazım öyle. Kolay değil ya. Bir gün önce ilk defa tanıştılar. Pazar günü konser verecekler 1 saat. Diyorlar ki ya biz işte pazar günü küçük şeyler mi çalsak, küçük parçalar mı yoksa Kreutzer sonat mı çalsak falan karar veremedim. Bu bana şey açısından garip geldi ya dedim ki şimdi bu kadın doğru düzgün piyano çalışmıyor. Ki Kreutzer sonat da sadece keman için zor olan bir sonat değil. O noktaya geleceğiz zaten. Piyano için de eşliği çok zor olan sonatlardan biri. Ve bu kadın çok uzun zamandır doğru düzgün piyano çalışmayan bir kadın. Zaten daha ilk başlarda afalladılar. Doğru düzgün bir şey de çalamadılar yani. Bu Kreutzer sonat nereden çıktı ya? Siz 2 günde Kreutzer sonatını nasıl çalabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve o noktada diyorum ki ya Tolstoy bunu bir denk gelme olarak seçmemiş. Yani işte ben böyle bir hikaye yazıyordum da şöyle bir eser çok hoşuma gitti de alayım gibi bir durum yok. Gerçekten adam gitmiş Kreutzer sonatı eliyle seçmiş ve bu hikayeye dahil etmiş. Çünkü Kreutzer sonat böyle bir sonat değil yani. Hani sizin 2 gün önce tanımadığınız biriyle, herhangi biriyle o çok iyi o kemancı olsun. Siz çok iyi piyanist olun. 2 gün önce tanımadığınız birine ya gel 2 gün sonra Kreutzer sonat çalalım seninle demeniz hani ancak şöyle mümkün olabilir. O Kreutzer sonatı daha önce çaldıysa
Ve siz de azıcık biliyorsanız, baktıysanız ya da başka hiç işiniz yok ve 4 gün boyunca eşek gibi Kreutzer Sonat çalışacaksınız. Yani bu ayrıntı belki size çok hani üzerine gereksiz takılmışım gibi gelebilir ama işin sonunda şey gibi geldi bana orada. Çok iyi müzik bilse mesela onu o şekilde kullanmazdı. Daha öncesinden arka planında bir planı olurdu yani Kreutzer Sonat'ın. İşin sonunda bu bir denk düşme değil. Yani bile isteye Kreutzer Sonat eseri bu kitap için seçilmiş. Ondan sonra o prova bitiyor. Adamı uğurluyor filan. Sonra karısıyla inanılmaz büyük bir kavga ediyor. Ve o kavgadan sonra diyor ki ya ben kıskanıyorum. İlk defa doğru düzgün açıklıyor. Diyor ki böyle şöyle ben bunları yaşadım falan. Karısı da diyor ki ya bunu niye daha önceden söylemedin? Tamam problem değil görüşmeyiz. Yani yarın o konseri veririz. İstersen sen pazar gününü de iptal edebiliriz yani. Hani o gün konser vermeyebiliriz bile. Veya konser veririz sonra bay bay deriz birbirimizi görmeyiz diyor. Bu şekilde konuşuyorlar, anlaşıyorlar, barışıyorlar. Gelelim konser gününe ve Kreutzer Sonata. İşte pazar günü geliyor, bütün davetliler geliyor. Bunlar sahneye çıkıyorlar, akort yapıyorlar falan filan. İlk eser olarak Kreutzer Sonat'ı çalıyorlar. Pozdnischew'in Kreutzer Sonat hakkında ne düşündüğüne bakalım. İlk Presto'yu bilir misiniz? Korkunç bir sonat. Özellikle de bu bölümü. Müzik zaten genel olarak korkunçtur. Müzik nedir, ne yapar ve yaptığı şeyi neden yapar? Müziğin ruhu yüceltmek suretiyle etki ettiğini söylerler. Saçma, yanlış. Müzik insanı etkiler hem de korkunç şekilde etkiler. Kendimden biliyorum ama asla ruhu yücelterek değil. Müzik insanın ruhunu yücelterek ya da alçatarak değil, sinirlerini bozarak etkiler. Müzik kendimi, gerçek durumumu unutturur bana. Beni başka, benim olmayan bir duruma taşır. Müziğin etkisiyle hissetmediğim bir şey olabilirmişim. Hissetmediğim bir şeyi hissedebilirmişim. Anlamadığım bir şeyi anlayabilirmişim. Yapmadığım bir şeyi yapabilirmişim gibi gelir bana. Müzik beni bir anda dosdoğru bu müziği yazan insanın içinde bulunduğu ruhsal duruma götürüyor. Ruhen onunla birleşiyorum ve onunla birlikte bir durumdan diğerine geçiyorum. Fakat bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Aslında Kreutzer Sonat'ı besteleyen Beethoven neden öyle bir durumda olduğunu, neden öyle bir durumda bulunduğunu biliyordu. İçinde bulunduğu bu durum onu belli davranışlara götürmüştü ve bu durumun onun için bir anlamı vardı. Benim içinse hiçbir anlamı yok. Sonrasında biraz müziğin kendisiyle ilgileniyor ve diyor ki yani mesela askeri bir marş çalınır. İşte askerler marşla yürürler. Dans müziği çalınır, dans edilir. İlahi çalınır, ayine katılır. Müzik amacına ulaşmış olur ama bunun dışında bu gibi müzikler insanı sinirlendirmekten başka bir şey yapmaz ve insan bu sinirle ne yapacağını da bilemez. Çin'de diyor müzik devlet işidir. Öyle olmalıdır zaten. İsteyen herkesin başka birini ya da başka bir süre insanı hipnotize etmesine, daha sonra da bu insanlara istediğini yaptırmasına izin verilebilir mi diye soruyor. Bu korkunç silah her önüne gelenin elinde var. Buyurun işte şu Kreutzer Sonat'ın 1. Presto'yu ele alın mesela diyor. Gelelim Kreutzer Sonat'a. Tolstoy Kreutzer Sonat'ı niye seçti? Çünkü bu bayağı bilinçli bir seçim, onu söyledim. Kreutzer Sonat'ı niye seçtiğine dair önemli bir veri var burada. Özellikle kitapta da yazıyor. Beethoven'ın La Major bu sonatını, keman ve piyano sonatı olarak geçer zaten Beethoven'ın sonatları. Yani sadece bir keman sonatı değildir. Kemandan ne kadar zorsa aşağı yukarı piyanoya da o kadar zorluklar içeren sonatlardır. Ve bu en zor sonatlarından biri. Önce yapıtını George Bridgetower diye bir o dönem ünlü bir kemancıya adıyor. Hatta ilk premierini de bir konserde birlikte gerçekleştiriyorlar. O premierde henüz Beethoven notaları yeterince temize çekmediği için kemancı resmen piyano notasından bakarak çalmak zorunda kalıyor. Ama yine de böyle bir premier gerçekleştiriyorlar ve gayet güzel çalıyorlar. Sonrasında ama bir şeyler oluyor ve kendisi bu ithafı kaldırıyor. Yine o dönemin ünlü başka bir kemancısına, Fransız kemancısına yani Kreutzer'e adıyor. Aslında Kreutzer ismi de buradan geliyor. Fakat o Kreutzer'de bu Beethoven'ın bu sonatlarını çok daha anlamsız ve karışık bulan, zaten Fransız besteci, memnun olmayan, bu sonatı beğenmeyen ve bu sonatı hayatı boyunca seslendirmemiş bir adam. Öyle bir talihsizlik de oluyor. Bizim asıl ilgilendiğimiz şey neden George Bridgetower'a önce ithaf edip hatta çıkıp birlikte çalıp, premierini birlikte yapıp memnun kalıp sonra ithafı niye çekersin?
Burada şöyle bir bilgi var. İki sanatçı arasında bir kadın yüzünden çıkan tartışma sonucu Beethoven ithafı kaldırır. Ben bunu araştırdım. Belli ki Tolstoy bu bilgiyi bu şekilde biliyordu. Ve almış kitabında bunu kullanmış. Ve ben bu hikayeyi araştırdım. Dedim ki bu doğru olabilir mi? Sonra baktım ki aslında bu kız meselesi. Ortak bir kadına aşık oluyorlar ve o yüzden kavga ediyorlar falan değil. Beethoven bir kadına aşık oluyor. George Bridgetower da diyor ki ya o kadın hakkında kötü konuşuyor işte. Kötü şeyler söylüyor. Ve orada kavga ediyorlar. Mesele tamamen bu. Acaba Tolstoy bunu yanlış mı anladı, yanlış mı biliyordu, her neyse. Hani üstü kapalı sonuçta bir kız meselesinden dolayı bu eserde problemler yaşandı şeklinde almışa benziyor. Az önce Pozdnishev dedi ki ya Beethoven bunları yazarken niye bu durumun içinde olduğu belliydi ama ben o durumun içinde değilim falan hani. Beethoven Kreutzer Sonat'ı yazarken gerçekten öyle bir durum da söz konusu değil. Çünkü sonatı yazıyor, çalıyorlar. Sonrasında hani evet ufak tefek değişiklikler olabiliyor ama son bölümlere doğru oluyor. Yani ilk bölümle ilgili bir değişiklik de çok fazla olmuyor. Yayınlıyor, çalıyorlar. Sonrasında ithaf edip de ithafı kaldırıyor. Yani yazış şeklinde eserin herhangi bir tarafında öyle bir aldatılma ve aşk bulunduran bir tarafı da yok eserin. Beethoven 1827'de vefat ediyor. Tolstoy 1828'de doğuyor. Dolayısıyla burada şunu diyebiliriz. Beethoven'ın Kreutzer Sonatı o dönemde de çok ünlenen, önemli sonatlardan biri ve Tolstoy'un artık gençlik dönemlerinden itibaren bu sonuçta ilgileniyor da klasik müzikle, bilmemesinin imkanı olmayan bir eser. Dolayısıyla dinlerken de kesinlikle etkilenmiş olabileceğini söylemek yanlış olmaz. O dönemde popüler olan eserlerden biri yani. Bu birinci bilgi. Şimdi sonuçta bu hikaye neyi anlatıyor? Bir kadınla bir erkeğin aralarındaki çatışma. Kişilik olarak, işte yapı olarak, biyolojik olarak her neyse bir çatışmadan bahsediyor. Bu iki yapının birbiriyle uyumlanması ya da uyumlanamaması üzerine. Biraz böyle overreading falan yaparsam, bu sonat normalde la majör. La majör ile la minörü karıştırmayı zaten seviyor eserlerinde ve bu eserde de bu söz konusu. Yani biz eserin büyük bir kısmını minör gibi de dinleyebiliyoruz. Dolayısıyla orada minörle majörün birbirinin yerine geçmeye çalıştığı, birbiriyle bir mücadele içine girdiği bir eser var söz konusu. Daha hassaslıklar ve daha gün yüzüne çıkan duygular olabilir. Daha coşkun yaşanan duygularla daha duygusal yaşanan duygular olabilir. Bunların çatışma şeklinde birbiriyle karşılaşması olabilir. Bunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Hani bu evet overreading ama hani dinlerken siz diyorsunuz ki bu ne güzel bir esermiş. Bak işte bende şöyle bir heyecan uyandırdı falan. Bunu demenizin sebebi işte o minörlerle majörlerin belki birbiriyle olan çatışması size bu tarz bir şey uyandırmış olabilir yani. Eserin bir özelliği sonuçta. Şu çok önemli. Eser tam bir konçerto formu gibi yazılmış. Zaten Beethoven'ın kendi deyişiyle şöyle geçiyor. Piyano ve keman için sonat adeta bir konçerto gibi yazılmış. Konçertant stilde yazılmış bir sonat. Piyano içinde, keman içinde inanılmaz ağır bir eser. Ve bu enstrümanlar özellikle ilk bölüm sanki öne geçmeye çalışırlar gibi bir rekabet içindeler. Bir dinlemenizi öneririm. Öyle bir sürekli bir kavga gibi ve ikisi de solist enstrüman bakın. Keman da öyle, piyano da öyle ve piyano, keman, piyano sonatı olması ikisinin de bir şekilde baskın olmaya çalıştığını ve birbirleriyle sürekli tartışma içerisinde olduklarını Tolstoy'a anımsatmış olabilir. Çok zor bir eser. Az önce söylediğim gibi yani öyle 2 günde falan çıkacak bir eser değil. Öncesinde çaba istiyor, emek istiyor, bilgi istiyor, anlayış istiyor, iki kişinin birbirini tanımasını istiyor. Yani belki evlilikle bunu bağdaştırabiliriz. İşte iki tarafın da emeğini istiyor. İki tarafın ayrı ayrı önce kendi kendine çalışmasını istiyor. Kendini tanımasını istiyor. Kendi özelliklerini bilmesini ve karşı tarafı ikili bir ilişkide bastırmaması gerekiyor bu eserde. Ne kadar coşkulu olursa olsun birbirlerine yer bırakmaları gerekiyor mesela. Sonra bir araya geldiklerinde birbirlerini dinlemeleri, birbirleriyle uyum halinde olmaları gerekiyor. Ve birbirlerini tanıyor olmaları gerekiyor. Ya da uzun süre çalışıp birbirlerini anlamış olmaları gerekiyor. İyi bir performans ortaya çıkabilmesi için. Ve son olarak da şunu düşündüm. La majör, la minörden oluşuyor dedik ama büyük bir kısmı da la minör ya. La minör özellikle çok kolay bir gam. Yani hem piyano için hem keman için de kolay bir gam.
Beethoven bazen böyle şeyler yapıyor. Dışarıdan kolay gibi duruyor. Ben bunu elime alırım, çalarım falan gibi düşünüyorsunuz. Ama öyle değil. İçine girdiğiniz zaman görüyorsunuz eserin. Bu yine evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili bir bağdaştırma yapabilirim burada. İlişkinin, bir evliliğin içerisinde bulunmadan onun ne kadar zor bir şey olduğunu, yürütülmesi zor bir şey olduğunu bilemiyorsunuz. Dışarıdan bakıldığı zaman başlangıçta inanılmaz kolay, inanılmaz rahat, keyifli falan geliyor. Ama içeri girdiğiniz zaman hem yürütmesi zor, hem genel olarak, mental olarak, duygusal olarak zor şeylerin içinde bulundu. Ama bir yandan da o kadar güçlü ve büyük bir sonat ki dışarıdan izleyenlerin büyülendiği bir eser. Çalan kişilerin hani belki böyle cebelleştiği ama dinleyen kişilerin gerçekten büyülendiği bir eser. Bu durumda da hani dışarıdan bakan insanların da sürekli işte o evliliğe kutsal bakması, işte siz ne kadar güzel anlaşıyorsunuz, işte 4-5 tane çocuk yapmışsınız, ne kadar güzel her şey falan gibi görmeleri, ama aslında içeride nasıl bir kabus veya işte illa kabus olmak zorunda değil, genel bakalım. Yani çok iyi bir evlilik olsa bile zor şeyler olabilir. Çok iyi bir ilişki olsa bile bazı zorluklar olabilir mesela. Onu düşündüğüm zaman aslında ona bir ışık yakıyor aslında bu sonat. Ya bu sonattan öğreneceğimiz çok şeyler var falan. Ya işte okumak isteseniz aslında daha bir sürü şey okursunuz sonatla ilgili. Benim aklıma gelenler bunlar şu anda. Mesela az önce dedim ya, kemanla piyanonun birbiriyle o denk düşme çabası falan diye. Diyor ki bu 6 tane keman sonatı Beethoven'ın bu kadar kısa sürede yazdığı en büyük eşlikli sonatlar bölümünü oluşturuyor. Birbirlerinden keskin olarak ayrılıyorlar, yani farklılar. Keman orta ve yüksek perdelerde, yani daha tiz duyulan bir enstrüman. Yoğun duyulan, yaylı bir enstrüman. Piyano biraz daha böyle daha az yoğun duyulan ama geniş yelpaze, yani yelpaze çok büyük olan, basları falan da olan bir enstrüman ve bu eserlerde böyle bir zıtlık oluşuyor. Yani o baslarla bu yoğunluğu kapatmaman gerekiyor. O yoğunlukla buradaki bir takım tizleri ve hani o tatlılıkları belki kapatmamak gerekiyor. Bu zorluk en çok ortaya çıkıyormuş bu keman sonatlarında. Bu keman sonatı, asıl Kreutzer sonatı yani, Beethoven'ın ilk dönem keman sonatlarının üslubunun zirve noktası diye tanımlanıyor. Dönemin en zor keman bestesi ya da bestelerinden biri demek yanlış olmaz. Eserin tamamı konçerto ve sonat unsurlarını parlak, yeni bir sentezde harmanlayan bir güç gösterisiydi diyor. Yani bariz bir şekilde dinlediğiniz zaman da göreceksiniz, bir kemanla bir piyanonun birbirine karşı ve dışarıya karşı, yani dinleyiciye karşı bir güç gösterisi eser tamamen. Amatör bir kemancı bu eseri ustalıkla icra edemez. O zaman da edemezdi. O zamandan beri de edememiştir. Az önce söylediğim gibi. Burada da Kreutzer sonattan bir alıntı yapıyor mesela. Tolstoy'a göre bu eser müziğin erotik duygular uyandırmaktaki gücünün, ona göre tehlikeli bir güç bu, en üstün örneklerinden biridir. Yani aslında o erotik olmasıyla ilgili arka planda bir hikaye yok Beethoven'la ilgili. Onun erotik bulmasının sebebi de kemanı zaten şehvetli bulması bence ve bu güç gösterisinin belki de ona erotik gelmesiyle ilgili olabilir. Biraz tabii farklı bir kitap bu. Yani bugüne kadar incelediğimiz diğer videolara çok benzemedi ama Kreutzer sonatla işte Beethoven'la olan bağlantısını konuşabilmiş olduk bu videoda da. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.